Edebiyatla psikolojinin kesiştiği, metnin insana değdiği yerdeyiz. Ben Fatma Türk. Ben Beyza Yaşar. Evet arkadaşlar, bugün merceğimizde Caroline Well tarafından kaleme alınmış 22 Tur isimli kitap var. Aslında bir dayanma, tutunma hikayesi diye okudum ben bunu. Hayatta kalma halini, erken büyümüş bir genç kızın omzundaki yükleri, anne kız ilişkisini, su metaforunu konuşacağız. Bu sefer bir soruyla başlamak istiyorum hemen Beyzacığım. Sence bu romanda hayatta kalmak neden bu kadar yorucu? Çünkü ben de direkt gireyim cevapla. Çünkü destek yok. Birincil destek yok, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Destek var ama en çok bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ebeveyn desteğinin ikisi de yok burada. Onun için burada hayatta kalmak ve dayanmak bu kadar zor. Onun için bu kadar öfke var. Bu kadar zorlanma var. Her zaman zaman kaygı ve kararsızlık var aslına bakılırsa. Bunların hepsi tamamen çocuk dönemdeki ebeveyn desteksizliğiyle alakalı diye düşünüyorum. Bu açıdan hemen en başta yardımcı okumak olarak iki kitap önermek istiyorum. Birincisi Var olan Annenin Yokluğu kitabı. Bu sanırım ismi hafif bir değişikliğe uğrayarak yeniden basım yapıldı ama bendeki isim bu olduğu için bunu paylaşmak istedim. Bu isimden bulunabilir ne oldu? Diğeri de Olgunlaşmamış Ebeveynlerin Yetişkin Çocukları kitabı. Bu iki kitapta bu okuduğumuz romanı çok destekler ve altındaki duygu akışını hani daha psikolojik ve terapötik açıdan açan metinler. Bu açıdan hani bu konulara ilgi duyan kişilerin mutlaka okuması gereken iki kitap olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir uyarı da yapmak isterim. Eğer kendi ailelerinde böyle bir durum söz konusuysa her iki kitap da gayet tetikleyici kitaplar. O açıdan sakin, yavaş yavaş ve gerekirse destek alarak okumaları da iyi olur bu arada. Bu kitapların böyle dezavantajlı yanları var. Bence bu romanın da bu tarz bir dezavantajlı tarafı var fakat yazar çok yumuşatmış. Ben onu hissettim okurken. Yani bu iki kitapla ilgili yaptığım tetiklenme uyarısını mesela bu roman için çok yapamıyorum. Buna benzer şeyler yaşamış bir kişi dahi okumuş olsa bu romanı yine de büyük tetiklenmelere sebep olmaz. Çünkü yazarın çok yumuşattığını düşünüyorum. Yani o günlük eğlenceli haller, bu iki kız çocuğunun kendilerini rahatlatabilmeleri için belirlemiş oldukları bir şey var. Belli teknikler var aslında. Kitabın içinde onları görüyoruz. Mesela hareket, yüzme, koşma, öfkelendiğinde mesela çıkıp koşması, Tilda'nın. Ya da arkadaşlık ilişkileri gayet destekleyici. Birbirlerinin ki bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Açarız ileriki süreçte. İki kardeşin birbirine vermiş olduğu destek burada çok keyifli. Çünkü her ikisi de aynı sistemin, aynı konunun kurbanı. İki çocuk. Ve bu sistem içerisinde ikisi de yani aslında küçük de farkında olmadan büyüğü bence burada çok destekliyor. Bu tarz böyle küçük küçük destek yapılanmalarını çok güzel yerleştirmiş yazar. Küçük oyunlar var mesela kendi kendilerine yaptıkları. Benim en hoşuma giden bu markette kasiyerlik yaptığı için Tilda bu şeyleri ürünlerin kasadan geçerken alan kişi hiç bakmadan ürünlere odaklanıp bakması sonra da bu ürünleri kimin almış olabileceğine dair tahminler yapması oyununu çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Bu tarz böyle minik minik aralarda aslında çok travmatik, oldukça travmatik bir konuyu anlatıyorken aralarda böyle çok güzel nefes aldıracak boşluklar yaratmış. O açıdan çok hoşuma gitti. Bu açıdan besleyici olduğunu da gördüm. Yani bir şey yaşanıyor ama o bir şeyler yaşanırken ve çok ağır şeyler yaşanırken diğer taraftan insanın nasıl kendisini rahatlatabilecek alanlar açabileceğine dair önemli bir şeydi. Şimdi burada benim açımdan, benim perspektifimden en dikkat çeken şey annesine ebeveynlik yapan bir kız çocuk. Aslında çocuk diyeceğim. Yani çok çocuk çocuk değil eş itibariyle ama neticede evin çocuğu olduğu için ondan hep çocuk olarak bahsedeceğim. Bir kız çocuğu var burada. Annesine dediğim gibi baştan sona kadar hep ebeveynlik yapan, arkasını toplayan, hatta bu yetmezmiş gibi de kendinden küçük kardeşine de ebeveynlik yapan bir ana karakterimiz var. Burada bir taraftan böyle roman içinde şöyle savrulmalar yaşadım ben. Bir taraftan aslında bu işi çok iyi kotarıyor. Bütün o sistemi çok iyi ayakta tutuyor. Kardeşine onu koruması. Çünkü burada içerikte hani mecburen belli şeyler vereceğiz, spoilerlar vereceğiz. Alkolik bir anne var.
Gerçekten tam manasıyla sorumsuz bir anne var. Hiçbir şekilde ortada olmayan bir anne var. Yani işte yemek yapmayan, hiçbir şekilde çocuklarla ilgilenmeyen, normal bizim zihnimizdeki düzenlerle ilgili hiçbir düzeni devam ettiremeyen bir anne yapısı var. Yani hem fiziksel hem duygusal olarak ortada olmayan bir anne var. Ve bütün bu kontekste aslında bence süreci çok iyi idare eden bir çocuk var ama diğer taraftan kendi hayatıyla ilgili sorumluluk alamayan, karar veremeyen, çünkü arkada küçük bir kardeş bırakacağı için ve o küçük kardeşe bakacak bir anne olmadığı için ve kendine bu yapının, bu sistemin annesi gördüğü için tek başına olsaydı bence çok daha kolay bırakıp gidebilirdi. Yani annesini daha kolay arkada bırakabilirdi. Ama kardeşini arkada bırakamamayla alakalı ya da onu bir şekilde hazırlayıp da gitmekle ilgili bir sorumluluk hissetmesi ve aslında kilit olan konu böyle konularda her zaman zaten budur mesele. Kendi hayatını kuramaması sorunsalı var burada. Bir şekilde o ana eksenden kopamayıp kendi hayatının sorumluluklarını alamaması ve kendi hayatıyla ilgili önemli kararları o an geldiğinde, çünkü sen de biliyorsun ya, bazı anlar vardır ve o konunun o an çözülmesi gerekiyordur. Yani o kararın o an verilmesi gerekiyordur. Ertelenmesi bunun, herhangi bir konu olabilir bu. Sonrasında o meselenin bir daha belki öyle bir fırsatın belki çok geç karşısına tekrar çıkabileceği ya da çıkmayacağı. Böyle anlar vardır yani, hepimizin hayatında düşündüğümüzde aklımıza gelir. O anda iyi ki yapmışım, bu kararı iyi ki vermişim deriz ya da tam tersi keşke yapsaydım. Hani o an aslında o anmış. Ben o fırsatı kaçırmışım dediğimiz zamanlar. Bu tarz şeyler oluyor hep Tilda'nın hayatında ve o aslında bunların bazılarını bilerek elinin tersiyle itiyor. Bazılarını istiyor ve bir şekilde aslında oraya doğru gitmek istiyor ama işte o sorumluluk hissi ve ihtiyacı. Buradaki kilit kelimenin sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada şöyle de bir durum oluşuyor. Bence en önemli kısım burası. Bu tarz çocuklar, bu tarz kişiler, bu tarz insanlar netice itibariyle bir şekilde bu sistem içerisinde ayakta kalıyorlar. Belli bir yaşa geliyorlar. İyi kötü kendi hayatlarının sorumluluğunu alıyorlar, alamıyorlar. Bazen alıyorlar, bazen alamıyorlar. Buraları çok hani böyle gitgelli olabiliyor. Fakat bu insanlarda benim gördüğüm, yani genel olarak hem bu kitapta hem de hani bu kitapta belli bir yaşa kadar biliyoruz ama ben danışan tecrübem noktasından baktığımda bunun sonraki yıllarını da kestirebiliyorum. Orada şöyle bir şey oluyor. Bu insanlar hızlı yoruluyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, en fazla 50'lerine geldiğinde genelde bu kişiler havlu atma noktasına geliyorlar. Hadi bir tık daha arttırabilirim. 60 diyelim. Ama normalde bence hayatın en böyle keyifli, daha böyle bilgelikle yaşanacağı, daha rahat, insanın daha böyle kendini bulabildiği bence yaşlar ve birçok şeyin çok daha netleştiği, işte belli sorumlulukların daha hafiflediği bence. Yani çoluk çocuk varsa onların büyüdüğü ve işte kendi hayatlarını kurdukları bir dönemde kendine odaklanıp aslında kendisiyle ilgili pek çok şey yapabilecekken bir sıçrama tahtası gibi bence o yaşlar. Tamamen kendini kapatıp ciddi bir yorgunluk ve bununla gelen depresyon durumları bu grupta çok yaşanıyor. Çünkü şey gibi düşünebiliriz bunu. Kova metaforu hep kullanılır. Çocukların duygularını organize etmeleriyle ilgili de kitaplar da var bu konuyla. Onun için bu metaforu kullanmak istiyorum. Kova normalde çocukluk yaşlarında, diyelim ki yetişkinliğe kadar, yani 18 diyelim. Bence 21 yaş bu arada. 18 değil yetişkinlik yaşı. Onun için 21 diyeceğim. 21 yaşına kadar aslında bu kova aile tarafından dolması gereken bir alan. Yani ailenin burayı besleyip doldurması lazım. Sonra kendi sorumluluğunu alma aşamasına geçtiği zaman bir insan dolan kovayı aslında kullanıyor malzeme olarak, motivasyon olarak, o zorlanma anlarında yedek akü olarak. Hep aktif olan burada biriken malzeme, çocukluktaki, ergenlikteki, o yetişkinlik dönemine kadar aileden almış olduğu o bagaj. Eğer burası dolu, iyi ve destekleyici nitelikteyse tam dolu bile olması gerekmiyor. Ama içinde bir şeylerin olması gerekiyor. Eğer sağlamsa insanlar genelde kendilerine ufak tefek ekstra yardım ve destekle çok iyi bir şekilde ilerletebiliyorlar. Fakat işte bu romanda olduğu gibi burası boşsa, çocuklukta burası hiç dolmamışsa, ki bu hikayede dolu değil. Hatta ve hatta bir çocuk başkalarının kovalarını doldurma gayretinde, yani kendisininki dolmuyor.
Bir de o akıtmak zorunda. Kardeşininkini doldurmaya çalışıyor. Zaman zaman annesininkini bile doldurmaya çalışıyor. Kendini zaten bir taraftan desteklemeye çalışıyor. Bu tarz bir kontekste işte malzeme, temeldeki malzeme dolmadığında hep o az, yani şey gibi düşün, işte tam akü örneği gibi düşün. Yani hep akü böyle bitti bitecek. Tam böyle arabanın şeyini, kontağını çeviriyorsun, böyle çalıştı mı çalışmadı mı, çalışabilir de çalışmayabilir de gibi olur ya, böyle tam artık böyle sonlarına geldiğinde. Hep öyle bir hal ve bir müddet sonra bu yaş artık dediğim gibi ilerleyip de hayatın daha belki ikinci turuna dönmeye başlaman gereken ve orada ekstra bir gayret göstermen gereken zamanında artık gereken şey gelmiyor. Gereken enerji gelmiyor. Çünkü çok yorulmuş oluyor kişi. Burada hani bu açıdan bu ilk zamanları bu tarz destek alamamış, hatta ebeveynine ebeveynlik yapmak zorunda kalmış bir çocuğun bu ilk yıllarını ve kardeşine olan bir de üstüne desteğini de anlatan ilk yıllarını okumak bana heyecan verdi doğrusu. Hani bu kadar akışta, bu kadar böyle gün gün olayların olduğu, işte işe gidiyor, işten geliyor, arkadaşlara takılıyor, onlarla götürdüğü bir sosyal hayatı var ve güzel bir alan orası mesela. Orası besleyici bir alan. Yüzme var. Dediğim gibi hani bir şekilde kendisini ayakta tutacak kaynakları da kendine sağlamaya çalışırken, ama bir taraftan da ne kadar zor olduğunu da okuduğumuz böyle etkileyici bir metindi. Ben dilini de çok sevdim dediğim gibi. Yani günlük hayatın böyle küçük küçük referanslarını çok güzel yerleştirmiş içine. Böyle bazen darlanıyorsun, onunla birlikte öfkeleniyorsun o anneye. Ama sonra böyle işte bir nefes alacak bir aralık, bir böyle bir pencere açmış. O da insana iyi geliyor. O açıdan ben daha önce başka bir kitabını okumamıştım. İlk defa bu yazarın bir kitabını okudum. O açıdan dilini de sevdim doğrusu. Çevirisi de güzeldi. Bu arada çevirisi de hoşuma gitti. Genel olarak hani orayı da söylemiş olayım. Şimdilik böyle. İlave ederim zaten bir şeyler. Senin düşünceni de merak ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben de daha önce kendisini okumadım. Zaten Alman bir yazar. 1995 doğumlu Beyzacığım. Çok şaşırtıcı gelmişti bu bana. Çok genç bir yazar. İlk kitabıymış bu. Bunun hemen arkasından bir devam kitabı var. İsmi de Türkçe'ye şöyle çevirebiliriz sanıyorum. Bilmiyorum, tam çevrilmediği için Rüzgar Gücü 17'ymiş. Bunun arkasından üçüncü bir romanı var ama sanıyorum bu romanlarla alakası yok. O da asistan romanıymış. Böyle kısa bir bilgi vereyim. Ayrıca bu şu an okumuş olduğumuz 22 Tur isimli kitapta çok satanlar listesinde Almanya'da bayağı bir ses getirdi. Hatta okullarda, lise düzeyinde eğitimlerde kullanılan bir kitap haline gelmiş. Bundan da böyle bir bahsetmek isterim. Çünkü gençlerin çok ilgisini çekmiş. Gençler bu dili çok sevmişler. Hemen böyle Z kuşağını çeken bir dili var zaten, senin de söylediğin gibi. Bana günlük bir dil kullanımında yazıldığını hissettirmişti. Hatta ben de sana söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Dili birazcık böyle basit gibi kullanmış demiştim. Hatırlıyor musun? Ben böyle biraz daha eski şeyi de özlüyorum zaman zaman. Böyle hani edebi lezzet aldığımız diller oluyor ya, eserler. Onları özlüyorum. Burada onun eksikliğini hissettiğimi söylemiştim ama tabii daha başlardaydım. Sonuna doğru geldiğimde evet, o yoktu. Öyle edebi lezzeti çok böyle aldığımı söyleyemem ama konu olarak ilgimi çok çeken bir konuydu. Alkol bağımlısı bir anneden söz ediyoruz. Yani aslında bize rol model olması gereken kişinin yanlış gittiği yoldan biz çocuk olarak çocuk yaşımızda bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Oraya asla girmememiz gerektiğini biliyoruz. O yolun yanlış olduğunu başından sonuna kadar biliyoruz. Bu çok garip geldi. Aslında rollerin değiştiği bir sistem. Yani çocuğun elinden çalınan bir rol var burada. Anne çocuk rolüne geçmiş. Çocuk da anne rolüne girmiş. Çocuğun tercih ettiği bir şey değil bu. Annenin tercihi, bencilce yapmış olduğu bir seçim. Fakat çocuğun asla tercih ettiği bir şey değil. Ve sen demiştin ki bu tür kilit kelime olarak bu tür insanlarda sorumluluk kelimesi özellikle ön planda demiştin. Ben biraz beni de ilgilendirdiği için, hatta biraz yaşamımın bazı bölümleriyle de örtüştüğü için bu sorumluluk kelimesinin bazı dezavantajları da var. O zaman şöyle bir izlenim oluşuyor genellikle. Karşı taraf diyor ki bu Tilda diyor mesela her şeyi çözer. Her şeyi halleder o ya. Onun altından kalkamayacağı hiçbir şey yoktur. Bence bu ayrı bir yük. Zaten kızın omuzlarında büyük bir yük var. Hem kardeşinin hem kendi hayatının hem annesiyle olan hayatının bir yükü var. Bir de ayrıyeten karşı tarafın ya da arkadaşları da olabilir, bu öğretmeni de olabilir. Karşısına çıkan bütün insanların iyi niyetle söylemiş olduğu
sen halledersin ya, sen yaparsın cümleleri bence çok yıpratıcı geliyor bana. En sevmediğim cümlelerden birisidir. Sen yaparsın ya, ne var ki? Hani senin yapamayacağın bir şey mi bu falan gibi. Bu tür etiketi üzerinde olan cümleleri sevmediğimi fark ettim. Tilda'nın üzerinde de bu yükü gördüm. Bu benim çok ilgimi çekti. Özellikle senin arkasından yapmış olduğun yorum, bu 50-60'lı yaşlara geldiğimiz zaman hızlıca havlu atma olayı. Çok anlaşılır geliyor insana tabii. Bu kadar yük belli bir zamandan sonra hangi enerjiyle gidecek ki? Yıpranıyorsun. Omuzlarında taşıyacak yer kalmıyor. Olabiliyor yani. O açıdan işlemiş olduğu konu çok ilgimi çekti. Öte yandan yani Tilda'nın o erkenden böyle genç kız olması, yetişkin olması özellikle, çocukluğu çok çabuk bitmesi. Bir yer vardı. İda geldiği zaman diyor tekrar aile olduğunu hissine kapılmış. Halbuki bir sorumluluk daha geldi, onun üstüne bindi. Ama o sıcak aile tablosunu İda'nın gelmesiyle hissettiğini söylüyor. İda'ya bir anne gibi sahip çıkmasının sebebi de belki bu, kendisine küçük bir aile atmosferi oluşturmaya çalışması. Bu biraz üzücü, bir yandan üzücü, bir yandan da insani. Yapacak hiçbir şey yok. Ama şöyle de olabilirdi değil mi Beyza? Şimdi anne böyle, baba zaten ortada yok. Bilmiyoruz kim. İda'nın babası da farklı bir insan. Onu da bilmiyoruz. Sadece ortak anneleri var. Bir yandan şöyle olamaz mıydı? Oluyor çünkü duyuyoruz. Sen mutlaka böyle danışanların da belki vardır. Tilda da aman bana ne ya? Yani yapacak hiçbir şey yok deyip yoluna bakabilir. Hiç öyle birisi değil. Tilda böyle göğüslemeye çalışıyor her şeyi. Hani İda'nın bütün üzüntüsü, işte alacağı darbeler, uğrayacağı bütün hayal kırıklıklarının önüne geçmeye çalışıyor. Böyle acayip derecede sorumlu hissediyor kendisini. Ama bunun tam tersi hisseden veya hiçbir şekilde aman bana ne ya, battı balık yan gider, o da öyle olmasaymış deyip yoluna bakan insanlarla dolu hayat var. Gerçekten tersi de olabilirdi. Bu acaba neye göre değişiyor diye düşündüm. İçimizdeki merhamet, vicdan duygusuyla mı alakalı? Sonuçta anne baba koymuyor bunu sana. Bu seninle alakalı bir şey olması lazım. Acaba neye göre şekilleniyor diye bir sordum kendime. Bilmiyorum, burada bir şey söylemek ister misin? Bu bence biraz yetişkin, ya mesela bu tepki, senin söylediğin bu tepki daha yetişkinliğe dair bir tepki. Hı Daha bana hı. ne canım, yani o da kendi başının çaresine baksın. Çocuk yapılarda genelde bunu görmüyoruz. Yani çocuklar bir şekilde böyle durumlarda merhamet, yani çok yapısal bir merhametsizlik yoksa, çünkü bazı insanda yok, yani merhamet yok hani, ya da çok az. Yapısal olarak böyle insanlar var gerçekten. Hani böyle değilse çocuklukta kardeş özellikle dinamiği içerisinde bir şekilde kurtarıcı aslında buradaki şey. Kurtarıcı rolüne mecburen girip anı çoğu kişi kurtarıyor. Yani senin dediğin bu durum aslında çocukluk dönemi için ya da ergenlik dönemi için aile dinamikleri ve aile sistemi içerisinde az görünen bir durum. Genelde Tilda'nın refleksiyle hareket ediyor bu tarz çocuklar. Dikkat et, mesela görmüşsündür ya da duymuşsundur. Böyle çok çocuklu ailelerde falan, özellikle Anadolu'dan ya da Türkiye'nin farklı bölgelerinden İstanbul'a göçenlerde falan hep büyük çocuklar genelde çok küçük yaşta çalışmaya başlar ve aslında kardeşleri özellikle toparlamaya ve işte onlara destek olmaya yönelik olarak mecburen bir takım erken sorumluluklar almaya başladıklarını anlatırlar hep. Kendi Hı hı. hikayelerinde. Hep buralarla alakalı. Küçükler ve kaynak yetersiz, duygusal ya da finansal, her türlü olabilir bu. Kaynak yetersiz, mecburen bence içgüdüsel olarak o boşluğu doldurma noktasına gidiyor büyük çocuklar. Sevgi, ailedeki sevgi kavramı üzerine de bir şeyler söylenebilir. Şimdi bana şey geldi, böyle annede bazen böyle bir sevgi var gibi böyle bir takım cümleler sarf ediyor. Hatta böyle farecikler falan gibi tuhaf kelimeler söylüyor. Ama onun sevgisi asla koruyucu, besleyici bir sevgi değil. Hatta tüketici bir sevgi, böyle beslemeyen, insanı emen değişik bir sevgi yapısı var. Böyle bir sevgi yapısı hani olmasa da olur diyorsun. Hatta zarar veren bir yönü de var. Bir yandan mağdur, hem mağdur oynuyor hem de fail, yani işlerin bütün sorumlusu kendisi. Çok ilginçti. İda'nın bile belli bir noktadan sonra bir takım sarf ettiği cümleler var. Kafasında oturuyor, plan yapıyor, kuruyor, söylüyor. Önceden düşünüp güzel ve doğru bir şekilde kendini ifade etmeye çalışması, çok küçük yaşta bir çocuğun. Böyle bir, onun da aslında Tilda'nın üstlenmiş olduğu rolün aynısını onun da üstlendiğini görüyoruz. Yani İda da aslında aynı yoldan gidiyor ama İda Tilda'nın yolunu seçiyor. Asla annesinin yolunu seçecek bir karaktere benzemiyor. Yüksek ihtimalle ikinci kitapta İda'nın gözünden biraz büyümüş haliyle
yazmış. İda'yı okuyormuşuz. Yani onu tabii ki okuyamadım. Vakitim olmadı. Demek ki içgüdüsel Sedat söylediği gibi hangi yolu tercih edeceğimizi de rol model ille de belirlemiyormuş. Kötü rol model olmasına rağmen mesela Tilda matematik okuyor. Hem de çok başarılı, çok zeki. Bir yandan matematik üzerine düşündüm. Neden matematik diye sordum. Matematik onun için böyle kontrol edebildiği bir alan. Değil mi? Böyle sayılar, işte hesap yapıyor, denklemler. Denklem var, çözüm yolları var. En sonunda bir sonuca geliyor. Orada Kesinlikle. duygulara ihtiyacı yok, değil Evet, mi? kesinlik var. Net. Kesinlik Ama var, evet, netlik var. onu Matematiği çok seviyor. Yani sayılarla özel bilgisi var. Kitabın içine baktığımızda mutlaka bir 22 var, bir 17 var. Rakamlarla kendisini düzenleyen bir insan bana göre Tilda. Bu da biraz böyle ilginç. Yani gerçekten genç bir kalemden çıktığı bu kitabın çok belli oluyor böyle bakınca. Enteresan yerden yaklaşmış. Gençler de sanıyorum bu dili çok sevmişler. Bu yaklaşım tarzını onlara çok sıcak geldiği için ya da belki de çok tanıdık geldiği için sevmişler. Öte yandan yoksulluğun pek dramatize edilmediğini söyleyebiliriz, değil mi? Ben böyle çok böyle ay işte biz fakirlikten ölüyoruz falan gibi böyle bir şey yok. Böyle bir tablo yok. Okuyor, okumasına rağmen çalışmak da zorunda. Süpermarkette çalışıyor. O sahneler çok hoştu senin de söylediğin gibi. İşte ilk başta kasadan bir şeyleri geçirip tahmin etmesi. Bir yandan da tabii Almanya'nın o hani sosyal devlet algısıyla ilgili de güzel bir tablo çiziyor yani. Hani akademik başarı da diyor tam kurtuluş garantisi olmayabilir. Ya da bu sınıf farkları ille de şeye bağlı değil. Yani sosyal devlet olsa da çok hissedilen bir fark var diyor yani. Onu da 1995 doğumlu birisi olarak güzel yansıtmış diye düşündüm. Biraz yüzme üzerine konuşmak istiyorum. Benim çok ilgimi çekti. Bence romanın en önemli metaforu isminden anlaşıldığı gibi yüzmek. Su onun aslında kaçtığı bir yer değil de daha çok denge kurduğu, tekrar bir tazelenip geldiği yer gibi ben öyle yorumladım. Hem suyun bir de arındırma gücü var. Biz de suya bu şekilde yaklaşıyoruz biliyorsun. Hem su temizliyor, arındırıyor. Mesela kendini çok darlanmış hissettiğin zaman bir duş aldığında kendine geliyorsun. Yani ben en azından bende öyle oluyor. Su bana iyi gelen bir şey. O yüzden de ilgimi çekmişti bu. Bu 22 rakamı, işte o aradaki nefes araları, işte bir uçtan diğerine kadar gitmek zorunluluğu. Hep kontrol alanı var. Orada her şey belli ve hata yaparsa batar, ritmi şaşırırsa, işte bir dengesini yitirirse falan öyle bir kontrol edebildiği bir alan olduğu için orayı daha çok böyle seviyor. Zaman zaman da kardeşine şey diyor, hani yüzmeye mi gitsen, acaba biraz yüzsen mi? Kendisine iyi geliyor ya, ben çözdüm diyor, bak ben ilacımı buldum. Bana iyi gelen bir şey. Hadi gel sen de gel buradan bir şekilde beslen, birazcık arın, temizlen, kendine gel işte gibi uyarıları var. Ama İda yaklaşmıyor, pek oralı değil. Çünkü İda'nın da farklı bir yeteneği var. Farklı bir deposunu doldurduğu yer var. Onunki de daha çok resim yapmak, boyamak, boyayla uğraşmak. Buradan şey gördüm yani mutlaka bir psikoterapist olarak sen de görmüşsündür. İnsanların mutlaka bir sarıldığı yer var. Sığındığı bir yer var. Yani bu olmazsa olmaz gibi. Böyle bir şey ihtiyaç duyuyor yani. Bir şekilde bir yere güçlendirmeye çalışıyorsun. Bir alan buluyorsun hayatında ve oraya sarılıyorsun. Orayı sağlamlaştırıyorsun. Yırtıklarını dikiyorsun. İşte eksiklerini tamamlıyorsun. Orayla ilgileniyorsun. Bana bir şey sormuşlardı. Demişlerdi ki ya bu kadar şey oluyor. Sen mesela şunu nasıl başardın okulda demişlerdi. Ben de demişim ki elimdeki tek şey oydu arkadaşlar. Onu o yüzden başardım. Yani bunun özel bir sebebi yoktu bana göre. Bir tek o vardı, onu yaptım. Yani mesela Tilda ne yapıyor? Yüzmeyle bunu şey yapıyor. Matematikle belki de. Matematiği de çok başarılı. Hatta çok güzel bir teklif alıyor Berlin'den. Onun gibi. Yani bana göre çok anlaşılır bir şey bu. Dışarıdan böyle o kadar şeyin arasında onu nasıl yaptığı gibi gelen şey aslında bence hayatını kurtaran bir şeye dönüşebiliyor. Veya da onu yapmasaydı zaten batabilirdi. Gemi o yüzden yürümüş gibi yorumlar. Biraz böyle yakınlıklar hissettim gerçekten. Böyle akrabalıklar hissettim bazı yerlerde. O açıdan da güzeldi. Hani bu zihnimizin sakinleşmeye olan ihtiyacı, o da çok düşündürücü. Genç olmamıza rağmen veya da çocuk olmasına rağmen İlhan'ın, ona rağmen öyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Tekrar bir regüle olma ihtiyacı. Bununla ilgili belki bir şeyler söyleyebilirsin bize. İpucu olur. Bence bu noktada yüzme de regüle olmasını sağlayan bir şey. Ben Hı yüzmeyi hı. böyle okudum. Tam bir regülasyon tekniği olarak. Çünkü normalde suyun aslında anne karnıyla çok bağlantılı bir şey var. Anne karnında da ilk suyun içinde olduğumuz için aslında suyun içinde olmak, dalmak, yüzmek, suyla haşır neşir olmak bu açıdan bilinç dışında bağlantılıdır birbiriyle. Aynı zamanda su
kaynakla da ilgilidir. Dünya kaynağı ile ilgili insanın her türlü yani maddi manevi, dünyevi ve ruhi ama özellikle dünyevi daha çok kaynaklarıyla da bağlantılıdır. O açıdan yüzme burada aslında bir alt okuma yapılabilecek bir alan sunuyor bize. Yani yazar bunu bu kadar düşünerek mi koydu buraya bilmiyorum ama netice itibariyle sağlam bir alt metin oluşturuyor bize. Her bir aslında yüzmesi ve yüzüp havuzdan çıkması süreci sanki o regülasyon yani o regüle olma hali ve aslında bir tarafıyla kendini yeniden doğurması gibi de bir anlam benim açımdan, benim dünyamda böyle bir şey oldu. Çünkü onu gerçekten çok sevdiği ve çok rahatlatan da bir alan yüzme. Dediğim gibi bu noktada farklı zamanlarda farklı duygu durumlarında yaptığı farklı hareketler var. Mesela öfkeliyken koşmayı tercih ediyor. Çıkıyor ve koşuyor. Diyor ki benim bu öfkeyi atmam lazım içimden. Ve bunun için koşmayı tercih ediyor. Daha eforlu bir belki spor olduğu için. Burada biraz önce söylediğin şey bağlamında şunu söylemek istiyorum ki bence çok önemli. Burada bu annede yani çok absürt olabilir bu söyleyeceğim ama avantajlı tek bir durum var. Ya da avantajlı bir durum var. O da aslında anne hiçbir şekilde olmadığı için ve hiçbir alana müdahale etmediği için bu çocuklar kendi kuvvetli taraflarını bulup besleyebildiler ve bunu bir kaynak alanı olarak var edebildiler. Yani anne şöyle bir anne değil. Hadi artık kapat o resim defterini daha artık resim yapma da ödevlerini yap artık demiyor. Demedi. Onun için o taraf gelişti ve serpildi bir tarafıyla. Burası önemli. Çünkü bence bu sistemdeki en büyülü şeylerden bir tanesi aileye doğuyoruz, bir sisteme doğuyoruz. Yaradan bizi gönderiyor bir yere, bir aileye, bir ülkeye, bir sisteme. Bu hani çeşitlendirilebilir. Fakat bizim çantamıza çok besleyici azıklar da yerleştiriyor gibi hani düşünebiliriz. Yani hepimiz farklı şekillerde becerilerle doğuyoruz ve herkes de var bu. Farklı farklı şeyler ama herkes de var. Yani burada işte Tilda'nın daha çok matematik ve spor hareket üzerinden oluşturduğu bir alan varken İda'nın resim üzerinden ve onu da es geçmek istemiyorum. Resimler çok metaforik ve çok güzel anlamları olan kendi içinde resimler yapıyor. Yani hani öylesine yaptığı şeyler değil. Gerçekten sağlam resimler. Bir şeyler anlatan ve söyleyen resimler yani. Kendini iyileştiren resimler. Yani onu demek istiyorum. Bu açıdan herkes de var bu kaynak. Ama maalesef herkes bu kaynaklara erişim sağlayarak büyüyemiyor. Burada biraz bu boşluğun burada tam bir boşluk var çünkü. Bu boşluğun bir avantajını yaşadıklarını da düşündüm ben okurken. Mesela sen kendine yakınlık kurduğun tarafları söyledin hani ben de mesela burayla alakalı yakınlık kurdum. Ben hiç böyle bir boş alana sahip olmadım. Yani olsaydım muhtemelen çok daha belirgin beceriler geliştirirdim. Çok daha erken yaşta. Ben de geliştirdim ama çok daha geç yaşta geliştirdim bunları. Kendime o alanları açabildiğim için. Ama hani çocuklukta bu tarz bir alan açılmış olsaydı ve kendi bana iyi gelen şeyi bulabilmeme dair bir alanım, zamanım, enerjim olmuş olsaydı çok daha farklı olabilirdi. Bu açıdan burası bence kıymetli bir nokta. Yani bunların ortaya çıkmış olması ve bunların beslenebilmiş olmasının da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir konu daha var ama o çok derin ya ve uzun oraya girmeyeceğim şimdi. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Teşekkürler. Bence bizi hizaya getiren, işte düzenleyen her şey kıymetli. Çok güzel bir şey temas ettin. Demek ki o boşluk bile, annenin oluşturmuş olduğu o boşluk bile bizi çok farklı bir zenginlikle doldurabiliyor. Asıl kaynaklarımıza ulaşmamızı belki de sağlayabiliyor. Aslında yine birçok yayında konuştuk bunu ama insan hayatta kalmaya çalışıyor. Yani yüzmek de böyle bir şey değil midir? Kafanı yukarıda tutmaya çalışıyorsun, nefes almaya çalışıyorsun. Hayatta kalmanın bir yolunu bulmak zorundasın yani. Küçükken de böyle, İdayken de böyle, Tildayken de böyle. İşte bu yani hayatta ben böyle kalabiliyorum. Ben boyayarak, boyalarla kalabiliyorum diyor. Diğeri de ben yüzerek, koşarak, işte belki de kardeşimle ilgilenerek tatmin oluyorum. Hayatta böyle kalıyorum çünkü ben sadece kendimden sorumlu olduğum bencil bir hayat istemiyorum. Kardeşimin de sorumluluğunu alıyorum diyor. Yani çok güzel bir aslında yere temas etmiş yazar. Belki bilinçli, belki bilinçsiz bilemiyorum orasını. Ama ilginç yani gerçekten bu konu çok güzel bir konu.
Ben şey de düşündüm. Hareket, yürümek, koşmak, yüzmek hepsi hareketle, enerjiyle alakalı ya. Bunların hepsi bir yandan da bizim hafızamızı, yani o belli kaslarını çalıştırdığı için zihnimizi tekrar düzene sokması, aynı zamanda bizi tekrar güncellemesi, gelecekteki bunaltıcı günlere de bizi hazırlıyor. Hı hı. Öyle de düşündüm. Dolduruyor, tekrar gönderiyor, yani hazırlıyor seni bir şekilde kampa hazırlar gibi. Sonra gönderiyor, hayata salıyor. Sen onu boşaltıyorsun, rezervlerini tekrar geri doldurmaya gidiyorsun gibi. Hayat da böyledir. Sürekli üç öğün yemek yeme ihtiyacı. Uyuma ihtiyacı da buna biraz benziyor. Boşaltıyoruz, sürekli boşaltıyoruz. Hiçbir zaman dolu kalmıyor. Yani biz mesela yılda bir kere yüzmeye gitmemizle çözemeyiz bu problemi. Veya da yılda bir kere şunu yapayım yeter diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Hayat gerçekten bizden sürekli bir şey talep ediyor. Enerjimiz buna göre ayarlanmış olması lazım. O yüzden bence bu çok düşündürdü. Şu an yani konuşurken açığa çıkan şeyler bunlar. Önceden düşünmediğim şeyler. Hayat böyle değişik bir şekilde seni zaten hazırlıyor, yönetiyor. Antrenmana sokuyor önce bir. Sonra da ringe salıyor gibi bir şey. Onun için de aslında yaş kaç olursa olsun, yani biz burada daha küçük yaşlar görüyoruz ama 40 yaş için de 50 yaş için de aynı şey geçerli ya da 30 yaş için de aynı şey geçerli. Hep bir yedekte kendini şarj edebileceğin bir alanın olmasının ne kadar kıymetli olduğu fikri de var burada. Ben bu açıdan Almanya'da mesela hani lise çağında bunun okutuluyor olması ve o dönem çocukların arasında sevilmiş olmasını çok anlamlı ve çok keyifli buldum doğrusu. Çünkü gerçekten güzel bir mesaj veriyor bence. Kitabın mesajı güzel. Güzel değil mi? Hı Bence şey güzel olan ne biliyor musun Beyza? Biraz belki ilerleyen dakikalarda onunla ilgili konuşacağız ama mesela burada bir genç kız var. Tabii genç kızın da duyguları, beklentileri var hayattan. Hem aşk devreye giriyor ama asla aşkı kurtarıcı bir şey olarak görmüyor burada Tilda. hı. Bu çok güzel, çok kıymetli bir şey. Yani bunun mesajı çok kuvvetli geldi bana. Mesela biz ne deriz? İşte annesinden ve babasından sevgi görmemiş insan işte ilk gördüğü kişiye hemen kapılıp gidebiliyor. Hayır, Tilda da öyle olmuyor. Öyle olmayabilir. İlle de öyle olmak zorunda değil gibi. Farklı mesajları da var. Gençler o yüzden bayağı ilgi göstermişler bu kitaba. Kendini var edebildiği bir alan olması burada kilit nokta yalnız. Mesela matematikle var ediyor kendisini. Buradaki matematik ve oradaki başarısı ve oradaki zekası ve aslında orada durmuyor farkındaysan. İşte üniversite okuyor, arkasından yüksek lisansa başlıyor. Yüksek lisansını bir taraftan devam ettiriyor. Yani hep meşgul bir zihin ve kendini hep bir tarafta var etmeyi, ne olursa olsun, diğer taraftaki akış ne kadar zorlayıcı olursa olsun, hep başka bir yerden kendini var etmeye odaklı olduğu için aslında belli tuzaklara düşmüyor. Farkındaysan bu tuzağa düşen yapı olarak anneyi veriyor yazar burada. Evet, Anne, doğru. anne hep romantik ilişkilerde bir şey arıyor, bir çıkış arıyor, bir Doğru. kurtarıcı arıyor. O yapıyı orada gösteriyor. Yani ve onu aslında bir tarafıyla hani bağımlılığıyla ve bu beklentileriyle yeni nesil diliyle söyleyeceğim bir loser olarak gösteriyor. Yani Hı hı. hep o kurtarıcıyı bekleyen, kendi sorumluluğunu asla alamayan, kendi ayakları üzerinde duramayan bir yapı. Biz orada hep anneyi görüyoruz. Onu hep böyle Doğru. arkadan aslında işliyor bir taraftan. Orada o şekilde görüyorken Tilda senin dediğin gibi çok güçlü bir yapı olarak görünüyor. Çünkü dediğim gibi kendini yapılandırabildiği bir alan var. Onun için az önce söylediğimiz yerle burası çok bağlantılı. Yani mutlaka hayatta kendimizi var edebildiğimiz bir alan inşa etmek zorundayız. Yani Hı bunu hı. çocuklukta bir destekle ya da gençlik yaşlarında ya da şu anda neredeysek, ne alanda bulunuyorsak, en azından yoksa ve böyle bir kaynağımız, şu anda bulunduğumuz yerde bunu inşa etmemiz gerekiyor ama bu hayati, senin dediğin gibi boşaldığında, depo boşaldığında bir şekilde gidip şarj olabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var yani. O Hı hı. açıdan çok olumlu bir kitap olduğunu düşündüm. Yani gençler açısından da çok güzel bir mesajı var. Kesinlikle o kurban tuzağına düşürmüyor. Gençlerin de yani bu mesajı vermiş olması çok güzel. Bağımlılıkla ilgili, sorumluluk almakla ilgili, kendi hayatlarını inşa etmeleriyle ve bu beceriyi geliştirmeleriyle ilgili çok iyi bir içerik var, mesaj var. O yüzden gerçekten güzel. Ve ben şunu Hı da düşündüm, onu da söyleyeyim. 95 doğumlu olduğunu bilmiyordum yazarın. Şimdi sen söylediğinde şaşırdım da ama bir taraftan da şaşırmadım. Çünkü dil çok genç. hı. Hani o Çok genç genç. dil kendisinin gençliğiyle demek ki yani
orayla bağlantılıymış. Fakat ben yazarın bu sistemin çok içinden geldiğini düşünüyorum. Çok iyi tanıyor. Değil mi? Gerçekten öyle. Tekrar şeye döneceğim yine. Mesela hayatın bazı alanlarında kurallar çok nettir. Dedik ya, matematikte kurallar çok net, yüzmede çok kurallar çok net. Boyama yaparken beyaz sınırlı bir şey var elinde. Onu boyaman gerekiyor. İşte tuvalini boyaman gerekiyor veya kağıdın neyse artık. Her şey çok net. Gerçek hayatta ise her şey çok dağınık ve öngörülemez. Bu da biraz düşündürücü. Yani demek ki bizim o öngörülemez hayata karşı net bir şeylere de ihtiyacımız var. Kontrolü ya da ipleri tutabildiğimiz bir yere de ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten hayat çalkantılı geçebilir veya da çok durgun da geçebilir. O kadar sürprizler dolu ki başımıza tam olarak ne geleceğini bilemeyiz. Ama başımıza aşağı yukarı %90 ne gelebileceğini bildiğimiz yerler varsa oralara biraz böyle bakmak, zaman ayırmak bence de iyi geliyor. Buradan iki örnekte de bunu görmüş olduk. Tilda'nın suda kimseden sorumlu olmadığı yer var ya, o kısmı çok ilginçti. Suda tek başına vücudundan sorumlu. Yani kollarından, bacaklarından sadece kendinden sorumlu olduğu tek yer su. Orada İda'dan da sorumlu değil, annesinden de sorumlu değil, hayatından da sorumlu değil, geleceğinden de sorumlu değil. Sadece o andan, anda kalmak deriz ya hep. Anda kalabildiği tek yer orası. Bu da böyle güzel bir şeydi. Belki de yazarın dediğim gibi bu kadar düşünmeden seçtiği bir şeydi metaforda ama benden çok şeyler açtı yani gerçekten böyle düşündükçe bir şeyler çıkıyor ortaya. Kendisini taşıdığı ve bir yandan da şey dedim, Tilda suda yaşayabiliyor, karada değil daha çok. Suda daha mutlu, değil mi? Şimdi sen böyle Evet. anlattığında bende şey oluştu mesela. Aslında sen çocukluğu tarif ediyorsun. Yani çocukluk, saf çocukluk aslında budur. Çocuklar hep andadır. Evet, Sadece doğru. kendilerine odaklıdır. Kendilerinden sorumlu hissederler. Yani hep kendi ben merkezlidir ve kendine odaklıdır. Çocukları düşün genel olarak. Büyüdükçe diğerleriyle kurulan bağ yavaş yavaş buluyor aslında bir tarafıyla gelişiyor. Şimdi senin o anlatımın bana çok o çocukluk, saf çocukluk halini de hatırlattı. Yani suyun içinde çocuk olabiliyor aslında bir tarafıyla. Bende de böyle bir kapı açtı senin söylediğin. Çok ilginç ya. Evet, öyle bakmamıştım. Şimdi sen deyince oturdu taşlar. Evet, ritmi bozmayacaksınız arkadaşlar. Buradaki ritim, özür dilerim sözünü kestim. Hı. Buradaki ritim bozukluğu kontrolsüz bir ritim bozukluğu. Yani çocuğun hiçbir kontrolü yok süreçte. Biraz önce dedin ya kontrolsüz alanda kontrolü sağlayacak Hı bir yerler hı. diye. Yani burada çocuğun yapabileceği hiçbir şey yok. Bu anne piyangodan çıkmış bir anne. Hani tabiri caizse. Ve bununla yaşamak zorunda. Hiçbir şey yok. Hiçbir Seçemiyor. evet, seçimi de yok, dahili de yok. Yani bir şey yapamıyor. Onun için de bir şey yapamıyor. Hı Hatta hı. yapmaya gayret ettiği, çalıştığı yerler var. Bir sahne var mesela çok etkileyiciydi bence. Evdeki bütün içki şişelerini sakladığım, onun da bundan dolayı artık hani içki içemeyeceğini düşündüğüm saf bir zamanımda bir tabağı işte bana fırlatmış diye o tabak o zaman kırılmıştı diye bir şey anlatıyor bir tabakla ilgili. Yani o kadar burası çok bence bu kısım çok etkileyiciydi. O kadar sıradan şeylerin arkasına tak diye o kadar etkileyici bir şey koyuyor ki bir Hı basit hı. tabaktan nasıl biz bir dakika buraya geldik? Ben nasıl şu anda bu duygudayım diyorsun kitabı okurken. O açıdan çok Doğru. etkili. Evet, geri dönüşleri güzel yapmış, o açıdan bence de kıymetli. Ama bu kadar şeye rağmen alkolik bir anne, işte bazen eve gelen bir adam var biliyorsun, annenin seçmiş olduğu, o da yine sorunlu bir tip. Evdeki genç kız var, biraz böyle düşünüyorsun aman Allah'ım bir şey olacak mı diye. Bütün bu kaygıları yaşıyorsun ama çok büyük patlamaların olmadığı da bir kitap. Yani böyle sanki bir şeyler oluyor ve bu günlük hayatın bir parçasıymış gibi. Çok böyle ajitasyon yok yani kitapta. Soğuk ve serin kanlı bir anlatım var. Çünkü aslında bunun içinde yaşayan insanlar gerçekten bunu böyle yaşıyorlar. Doğru. Çünkü patlamanın bir manası yok. Anı kurtarmak zorunda. Hı Tilda da hı. anı kurtarmak zorunda. Yani kendini yere atıp tepinse ne olacak? Böyle düşünürsen hani o büyük patlamalar ve işte acitasyonlar ve kurban duygusunu pekiştirse yani günü kurtaramaz ki ve günü kurtarmak zorunda. Bu döngünün içinde bu tarzda hayatlarını devam ettiren insanlar aslında böyle onun için yazar çok bunun içinden geçmiş gibi hissettim ben. Hı Yani hı. Hı hı. zaten ilk kitaplar için derler ya otobiyografik izler taşır mutlaka yazardan diye. Ben bunu yazarın çok bildiği bir ortam olduğunu hissettim yani okurken. Okumadık biz Hı gerçi hı. dinledik bu kitabı ama çok belliydi. Bence çok biliyor ve çok içinden çıkmış bu sistemin.
Evet, o kadar araştırmadım. Bilmiyorum, olabilir. Bilmiyorum, ben Bunu de bilmiyorum. Bu bilmiyoruz. tamamen his yani. Hani Evet, yazma olabilir. stilinden kaynaklı bir şey. Hı hı. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bence en acı olan şey neydi biliyor musun? Kitaptaki en acı durum. Annenin kendine iyi bir anne, hala bütün bu konteks içinde iyi bir anne olduğunu Hı hı. vurguladığı anlar. Böyle hala söylerken tüylerim diken diken oluyor. Bence en vurucu yerler buralardı. Yani bu Evet. kadar beceremiyorken, bu kadar yapamıyorken, bu kadar yokken hala Hı hı. kendinin ne kadar iyi bir anne olduğunu vurgulaması böyle çok zorluyor. Yani beni en zorlayan yerler oralardı. Çünkü normalde de iyileşme hikayelerinde, özellikle ebeveyn çocuk iyileşme hikayelerindeki en belirgin şey şudur. İyileşmeyi sağlayan şey yetişkinin çocukta açtığı yarayı zamanında hiç fark etmemiş olabilir. O dönemin şartlarında onun yapılması gerekliliği olabilir. Birçok şey olabilir. Ama belli bir yaşa gelmiş çocuğun annesiyle bu konuyu paylaştığında, ya işte o zaman hiç bunu böyle düşünmemiştim. Yani bir şekilde yumuşak bir üslup, belki bir pişmanlık, belki evet yani şu anda senin böyle söylemenle bazı şeyleri ben de fark ediyorum demek. Hı hı. Çok iyileştiriciyken bazı yapılar vardır ve o an görürsünüz ki bugün olsa yine aynı şeyi yapacak. O kadar şey ki hani kendinden hala. O kadar emin ve çocuk bu noktada sistemin çocuğu hani bunun acı verdiğini anlatmasına rağmen o yaptığı şeyin hala o kadar arkasında ve o kadar savunuyor ki bu iyileşmeyi engelleyen şey. İlişkinin de iyileşmesini engelleyen şey. Çocuğun dünyasındaki durumun da iyileşmesini engelleyen şey. Bence Tilda'nın hikayesindeki en zorlu kısım burasıydı. Yani Hı annenin hı. hiçbir şekilde kendiyle ilgili bir farkındalık oluşturamıyor oluşu, bir arpa boyu yol gidememiş oluşu baştan sona kadar hep aynı dairede dönüyor, dönüyor, dönüyor ve dönüyor oluşu. Bence en acı verici kısım burasıydı kitapla ilgili. Öyle. Doğru. Ben onu hissetmiştim. Hatta oraları dinlerken, okurken şey olmuştum. Etkileyici gelmişti bana. Ama şimdi sen söyleyince tekrar hatırladım. Bence de en acısı bu ya. Yani bir şeylere sebebiyet veriyorsun. Yaralar açıyorsun ama bunun farkında değilsin. Bence bu çok acı. En azından özür dileme şeyini gösterebilmek çok kıymetli. Böyle alakalı da bir şey bilmiyorum, aklıma geliyor. Yani egomuz mu engel oluyor bize? Ya da ben işte büyüğüm, anneyim, benim dediğim olur gibi bir rol mü kesme var? Bilmiyorum. Evet, burası çok çarpıcı gerçekten. Şeyden bahsetmiştik ya Beyzacığım, dil biraz günlük bir dil. Ben böyle edebi lezzet alamadım yer yer dediğim yer. Buna rağmen okuru çok sarsan bir şey var. Çünkü içerik ve konuyla alakalı herhalde bu. Yani duygusal etkisi neden bu kadar yüksek diye düşündüm açıkçası. Yani bu konuştuğumuz şeyleri bizde açıyor. Edebi şeyi bana göre düşük olmasına rağmen. Ben bu dönem için bu bizim yaşlılığımızla alakalı yani edebi bir lezzet aramayız. Ben yeni nesille alakalı Hiç olarak yaşlanmadık. Hayır, hayır. bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var. Şimdi sen söylerken de onu düşündüm. Zor zor konuları basit anlatmak önemli bir şeydir. Burada da zor bir konuyu basit de doğru bir kelime değil de daha böyle kolay anlatmak diyeyim belki. Kolay daha doğru bir kelime olabilir. Zorlama zaten konu Hı hı. zor. Zaten Evet, konu evet, doğru. oldukça zor yani. Bir de Konu onun çok zor. evet böyle bir ağdalı yapı Hı kurmamış hı. olması dili olabildiğince basit, sade, akışkan, akıcı bir alanda tutuyor olması işte yeni nesil açısından okunabilir oluşunu çok belirliyor bence. O açıdan Kesinlikle. belki burada şöyle düşündüm ben yine hani senle bunu konuştuğumuzda sen bana bunu ilk söylediğinde hani edebi şeyle alakalı tadıyla alakalı durumu paylaştığında ben kitabı daha okumamıştım. Birincisi sen başlamıştın, ben daha başlamamıştım. Bir de ben hani şu ana biraz önce sen bahsettiğin ana kadar yazarın yaşını bilmiyordum. Bence bunlar çok belirleyici etkenler. Hı hı. Kontekste göre değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu yeni bir ister istemez yeni bir dil ve yeni bir yapı oluşuyor. Ve onun hani o çerçeve içerisinde demek ki biraz artık yavaş yavaş biraz daha buraya doğru Hı da bir akış var gibi. Çünkü biz genelde burada hı. paylaşırken ya da kitap seçerken senle özellikle sen böyle seçiyorsun. Kendi şeyin de böyle olduğu için hani isteğin ve hani o edebi lezzeti aradığın için
genelde orayı destekleyen kitaplar seçiyoruz aslında. Bu o açıdan diğerlerine göre daha, evet, dediğin gibi daha hafifti. Daha hafif bir Hı hı. okuması vardı ama konu çok ağırdı. Evet, Diğer. konu ağırdı. Doğru. Hani bahsetmiştim ya, bu İda ile ilgili bir cümle vardı. Şu an karşıma geldi, onu okumak istiyorum. Bu küçük kız kardeş İda yeni doğduğu zaman söylediği bir şey. İda gelince benim de tekrar bir yuvam, çoktan kaybettiğime inandığım bir ailem oldu diye bir cümlesi var. Evet, işte aslında bu. Hepimiz kendimize küçük veya büyük bir aile kurmaya çalışıyoruz. Yani çünkü bizim bir çatıya, çatıdan da Evet, konuşmuştuk. Çatı da güzel bir kelimeydi. O zaman konuşurken de aynı şeyi hissetmiştim. Çatıya ve aile bağlarına ya da insan ilişkilerine olan ihtiyacımız. Ya bu vazgeçilmez bir şey. Böyle yaratılmışız. Yapacak hiçbir şey yok. kardeş ilişkileri bazında da bakıldığında, şimdi normalde kardeş kıskançlığı diye konuştuğumuz bir şey var ya, kardeşlerin Evet. birbirine karşı olan kıskançlığı. Şimdi böyle ortamlarda, böyle alanlarda farkındaysan bu gelişmiyor. Çünkü kardeş Evet ya. kıskançlığı, evet, çünkü kardeş kıskançlığı dediğimiz şey, nedenini söyleyeceğim şimdi. Kardeş kıskançlığı dediğimiz şey kaynağın, ne diyelim, dengesiz kullanımı ya da dengesiz kullanıldığı algısıyla alakalıdır çocuk açısından. Yani anneyi paylaşmak istememesi, babayı paylaşmak istememesi, o sevgiyi, o ilgiyi bölüşmek istememesiyle alakalıdır. Şimdi burada böyle bir şey oluşmuyor farkındaysan. Çünkü kaynak yok. Paylaşacak bir şey yok ki. Neyi Hı hı. paylaşacaklar? Yani anne Doğru. yok ortada. Anne olmadığı için Hı. babaları zaten hiç konuşmuyoruz. Çünkü baba zaten yok bu arada sistemde. Hani neden hiç hep, niye hep anne üzerinden konuşuluyor gibi bir algı oluşmasın. Çünkü babalar zaten yok. Onun için anne, ortak kaynak anne burada. Anneleri bir, çünkü bu çocukların babaları ayrı, babaları var. Anne çünkü yok. Ortak bir kaynak olmadığı için kaynak kullanımı ile ilgili bir sorun da yok. Kaynak kullanımı ile ilgili Hı. bir sorun olmadığında kardeş kıskançlığı diye bir şey de yok. Şimdi burada böyle, ama ben dinleyenlere şöyle bir şey tavsiye etmek istiyorum. Kardeş meselesi çok önemli çünkü bence. Özellikle bu tarz sorunlu ailelerde büyümüş, farklı şekillerde, tabii bunun çok değişik versiyonları olabilir bu arada. Ama kardeş ilişkilerini gözden geçirmeleri yetişkinlik yaşlarında önemli bence. Ki aslında bir şekilde bu tarz, yine dediğim gibi, zorlu bir aile sisteminden çıkıldıysa aslında kimse bir şey alamamış oluyor. Ama herkes de bir diğerinin alabildiğini varsayıyor. Sanki o alabilmiş gibi. Çünkü çocuklukta öyle bir algı oluşuyor o ortamda. Hani bu sebepten yetişkinlikte tekrar bu ilişkilerin gözden geçirilmesi ve kardeşlerin aslında bazı şeyleri konuşarak kolay bir şekilde çözebildikleri ya da çözebileceklerine ne dair bir inancım var benim. Kuvvetli bir inancım var. Hı hı. Oraya bakılmalı yani. O aslında diğer kardeşin ya da kardeşlerin bazı şeyleri alabildiğini varsayıyor olabilir ama aslında onlar da alamamış olabilir. Bunların yetişkinlik bilinciyle yeniden konuşulması bazen o eski yaraların iyileşmesine çok büyük katkılar sağlayabiliyor. Romanda Ivan karakteri vardı, biliyorsun. Ivan ve Marlene diye bir arkadaş grubu vardı bunların. Burada da mesela çok düşündürücü gelen bana şey, Tilda zaman zaman bu arkadaş, bu sosyal çevreye sığınıyor. Orada çok böyle kendinden bahsetmiyor aslında. Ama orada hiçbir şey konuşmadan sadece oturmak veya onlar ne yapıyorsa onlara katılmak bile ona yetiyor. Bu da yine bence sağlıklı bir regüle olma yöntemi gibi görünüyor Tilda için. Yani Tilda'nın buna ihtiyaç duyması. Hatta diyor ki İda da diyor kendisine arkadaş edinse iyi olur diyor. Hatta onun için farklı filmler böyle araştırıyor. İşte filmler izleyerek bir şekilde işte karate çocuk filmini alıyor falan, değil mi? Öyle bir şey yapıyordu. Çocuğu yetiştirmeye çalışıyor. Eğer ben diyor Berlin'e gidecek olursam doktora yapmak için, İda'nın diyor başının çaresine bakabileceğinden emin olmam lazım. Güçlü olması lazım. Siparişi artık İda sen vereceksin diyor. Sen bunu yapabilirsin diyor. İşte ne bileyim, bu tarz şeyler söylüyor. Veya yemek yapabiliyor mu? İşte sadece çikolatalı ekmek yememesi gibi sağlıklı beslenmesini önemsiyor. Bu tarz şeyler gerçekten çok ilginçti. Yani Tilda tam aslında anne olmadan bir annenin sahip olduğu her şeye sahip içgüdüsel olarak. Victor karakterimiz vardı. Victor da bana şey gibi geldi. Çok güvenilir bir karakter gibi değil. Çünkü bazen var. Bir bakıyorsun yok oluyor. Günlerce ortaya çıkmıyor. Sonra geri geliyor. Zarar vermeyen, asla zarar vermeyen bir yapı. Ama umut da vermiyor çok fazla.
Tilda'nın yüklerini anlıyor. Onun o kurmuş olduğu mesafeye saygı gösteriyor. Sınır ihlal yapacak bir tip asla değil. Ama şey de umut da vaat etmiyor. Bir kere yardım ediyor biliyorsun. Ama ertesi gün şey diyor, ben yapamam. Yani buraya kadar yapabilirim. Çünkü evet, gerçek hayatta da bu böyledir. Karşımızda bizi böyle kurtaracak, işte ne bileyim dizilerde olduğu gibi çekip götürecek falan birisi yok yani. Belki oraya kadar bile yardım edecek birisi yok. Gerçek hayatta senin o sudan kendi başına çıkman gerekiyor. Aslında ben iki soru yazmışım. Ivan başka bir hayat mümkün mü sorusunu sorduruyor ona. Viktor ise bu hayattan çıkmak ne kadar zor olabilir? Çünkü Viktor da biliyorsun işte denize gidelim, beraber gidelim gibi bir şeyler söylüyor. Yani bu şehirden çıkması gerektiğine inanıyor Viktor çünkü. İyileşmek için, yani düzelmek için o şehirden çıkılması gerektiğini savunuyor. Tilde ama yani hiçbirini seçmiyor. Çünkü önce kendisi var. Kendisi büyümesi ve oradan bir şekilde kendi gücüyle çıkması gerektiğini düşünüyor. Evet, yani kurtarıcı beklememe noktasını vurguluyorsun Hı hı. anladığım kadarıyla. Evet, Ee, galiba. Yani bu kesinlikle önemli bir dinamik bu noktada. Yani bir kurtarıcı beklemeyecek olması, ama burada şöyle de bir şey var bence. Ben onu da düşündüm. O şehirden çıkması gerektiğini Tilda da biliyor. Hem de çok iyi Hı biliyor. hı. Yani ve şartları farklı olsaydı daha erken bir yaşta, daha erken bir şekilde çıkabilirdi aslında o sistemde. Biraz kendisini, bence burada şey de önemli. Bu annenin olmayışı ve o sistemi kendi idare ediyor olması, bence Tilda'da kuvvetli bir özgüven gelişiminin de oluşmasına sebep olmuş gibi hissettim ben hep. Yani Hı hı. biz en azından bu yaş dönemi içerisinde herhangi bir çökme görmüyoruz Tilda'da. Yok. Yani gayet farkında, ne olması gerektiğini bilen, mesela diyor ki evet gitmem gerekiyor ama İda'yı bırakamam diyor. Yani İda'yı annemle bırakamam. İda daha buna hazır değil, yani şu an olmaz düşüncesi var. Bir gün gitme umudu var, hep planı var bununla Hı alakalı. hı. Bu hep kendi merkezinde, yani kendisi bir şey yaparak gidecek, evet. Ama işte o doğru zamanı bekleme ve onu organize etme konusunda hep çok aktif. O açıdan bence zor bir metin. Yani evet, bir kurtarıcı beklemiyor ama aslında farkındaysan hiçbir ilişkiye de kendisini tam olarak bırakamıyor. Bu tamamen işte o güvensizlik, yani büyüdüğü ortamdaki güvensizlikle alakalı. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Sen farklı bir vurgu yaptın ama ben farklı bir vurgu yapmak istiyorum. Bence Victor'a çekilmesindeki sebep de içinde yetişmiş olduğu ortam. Yani sen dedin ya, güvensiz bir hissi var Victor'un, dediğin bir nokta Hı var hı. ya. Çünkü o güvensizlik Tilda için çok tanıdık. Onun Hmm. için tanıdık olana çekiliyor ve güvensiz olana çekiliyor. Daha Aa, güvenli, evet, çok ilginç. daha güvenli opsiyonlar mutlaka var etrafında. Ama ona çekilmiyor. Güvensiz olana, bir var olup bir yok olana, annesi de bir var olup bir yok oluyor. Yani 15 gün Doğru. masa hazırlayabiliyor ama 16. gün bir geliyor ki evde masa falan yok. Çok tanıdık Hı Tilda hı. için. Onun için buraya Evet. çekiliyor zaten. Güvensiz olana çekiliyor. Ay, ne garip şeyler bunlar. Ben sofralar üzerine konuşmak istiyorum. Yani burada bazı sofra vurguları vardı. Çok etkilendim ve çok böyle ruh akrabalığı hissettiğim yerlerde oralar. Tilde çok önemsiyor sağlıklı bir sofra, güzel bir sofra olmasını. Ne kadar istiyor öyle bir sofrayı, değil mi? Çok böyle üzüldüm gerçekten oralar okurken. Her akşam diyor sofra kuran ailelerden olmadığımızı elbette biliyordum. Ama biraz hayal kurmaya benim de hakkım vardı. Ya aslında çok yaralayıcı bir cümle yani. Şuna bakar mısın? Evet, Sofra hayali kurmak. evet. Ve huzurlu bir sofra hayali kurmak. Bazı evler var. Evet, Hı her hı. gün sofra kuruluyor. Ama Evet. kavga gürültü de eksik olmuyorsa o sofradan. Burada şeye bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bu metinde de onu düşündüm ki aynen sofra metaforu üzerinden gelmişti aklıma. Çok güzel bir noktaya, o noktada değindin. Şimdi burada bir şey görüyoruz ve bunun sadece böyle bir, yani kontekstin işte sadece bağımlı anneler ya da işte alkolik anne ya da alkolik baba üzerinden konuşuyoruz ya. Aslında bunun yüzlerce farklı versiyonu var. Doğru. Yani bir masanın kurulması ya da kurulmaması, kuruluyor oluşu ya da bu masanın huzurlu bir masa mı olduğu ya da huzursuz bir masa mı olduğu, İnsanların günün sonunda o masada şarj olup keyiflendiği mi, yoksa tam tersi tekrar üstüne bir tur daha, Allah ya yine yemeğe oturacağız şimdi, kim bilir nereden ne problem çıkacak da nasıl bir kavga patlayacak yine bugün bu masada diyerek mi oturuyor masaya? Yani bu masa
ve hani o hayali kurulan masa olayının yüzlerce farklı, belki binlerce farklı versiyonu var. Biz burada bir tanesini görüyoruz ve şunu düşündüm. Aslında ben kendi adıma bu en azından masa düzenini ve huzurunu sağlayabilmiş bir ev kurmuş olmanın mutluluğunu yaşadım kitabı okurken ve çocuklarımın bunun ne kadar farkında olmadığının farkına vardım yani. Onlar bu bir tarafıyla çok güzel bir şey. Yani bunun farkında olmamaları güzel bir şey. Ama Hı bazen hı. de insan bunun fark edilmesini istiyor. Ama bunu muhtemelen daha yetişkinlik zamanlarında bir zamanlarda fark Tabii. edecekler. Farklı farklı daha böyle hani arkadaş ve sosyal çevre daha genişlediğinde farklı örnekler gördüğünde fark edecekler bunu. Ama hani o çok basit görünen şeylerin Hı aslında hı. hiç de basit olmadığı gerçeğini bu sofra sahnelerini okurken çok hissettim senin dediğin gibi. Değil mi? Ya trupların rengi değişiyor, çürüyorlar, kuruyorlar. Masada kaldıran yok, eden yok. Bu çok ağırdır yani. Bıraktığın gibi kalması evin bir çocuk için çok büyük büyüktür. Bence sofra bana göre bir şeyi hatırlatır. Koruyucu tekrar, yani süreklilik, o düzen. Ne olursa olsun o sofra kurulması. Yani bence çok güzel bir şey. O yüzden sofra kısımlarını çok sevdiğimi söyleyebilirim. Beslenme açısından da önemli bir şeydir. Yani sadece fiziksel beslenme değil, ruhsal beslenme için de o senin dediğin devamlılık meselesi ve karnım doyacak ve benim arkamı kollayan biri var. Yani beni aç bırakmaz, beni bir şekilde yedirir, beni bir şekilde halleder ve hani karnım doyar benim mi Hı hı. hissettiren önemli bir dinamik gerçekten sofra. Sofra ile ilgili bambaşka yani ayrı bir bölüm bence bunu düşünelim yani. Yemekle ilgili Evet. bir yemek kültürüyle ilgili bir kitap okuyup şu anda aklıma geldi bu arada bir tane. Kapatınca konuşuruz. Ama tamamen yemek ve sofra üzerinden bir içerik konuşulabilir. Gerçekten çok önemli bir konu. Kesinlikle. Hatta bizim böyle bir içeriğimiz var Beyzacığım. Kelimeleri Kelime yolcusundan. evet Evet, konuştuk. evet. Aha, Evet. Ama hani konuşmuştuk. bir şey bağlamında, kitap bağlamında da konuşulabilir yani. Hani daha mutlaka üstüne Yapılır. söyleyeceğiniz bir şeyler vardır yani ondan başka. Tamam, bir düşünelim bunun üzerine. Bakılabilir. Hani şey demiştik ya, konu çok ağır olduğu için dil böyle seçilmiş. Bir yandan da atmosfer olarak travma seçmek enteresan değil mi? Ya atmosferi komple böyle bir şey. Ama hiçbir şekilde dramatize edilmeden yazılması, o da gerçekten belki ayrı bir meziyettir. Kesinlikle öyle. Yani Hı mesela hı. şiddeti böyle şiddetli şiddetli göstermiyor bize fark ettiysen. Yok. Aslında şiddet var. Hı Yani hı. İda'nın yüzündeki morluğu fark etmesi Doğru. falan Doğru. ama bunlar o kadar hafif veriliyor ki yani o açıdan çok etkileyici bir kitap. Hani sen diyorsun ya böyle o acitasyon, acı şeyi, işte fakirlik, yokluk, yoksulluk ya da işte şiddet var aslında. Zaten psikolojik şiddet baştan sona kadar var. Hani her bir Hı içerikte hı. psikolojik şiddet var. Ama bunu böyle çarpa çarpa, tokatlaya tokatlaya göstermiyor sana. O açıdan Yok. gerçekten çok meziyetli. Doğru. Mesela şey, kurtuluş yok ama umutsuzluk da yok. Yani dönüştürücü bir final de yok. Değil mi? Hı Böyle hı. işte şimdi oldu, Tilda kendini kurtardı veya Evet. şöyle oldu falan diyeceğimiz hiçbir şey yok. Ucu açık bırakılıyor zaten. Sanki ikinci kitabın geleceğinin sinyali veriliyormuş gibi. Ayrıca gelmiş okumak isteyenler için. Bir yandan da şey diyorsun. Hayat da böyle değil midir? Hani şu an hayat bitebilir, ölebiliriz ve yarım kalıyor işte o an. Bıraktığın gibi. Hayatta tam böyle bir şey. Finali yok yani. Kesinlikle öyle. Ya da şey de yok ya hani ve sonsuza dek mutlu yaşadılar da yok ya hani öyle bir şey. Neticede bir Hı yere hı. geliyoruz. Belki kendimize göre iyi bir şekilde sonuçlandırdığımızı düşünüyoruz herhangi bir meseleyi. Ama sonra her şey çok döngüsel. Sonra yeni bir şey başlıyor onunla birlikte. Ve o içerikte daha başka şeyler geliyor önümüze Hı ve hı. onu tamamlıyoruz ya da tamamlayamıyoruz. Tamamlayamadığımız yerden başlıyor ya da tamamladığımız Hı yerden hı. başlıyor ama bitmiyor yani. Hani sonsuza dek mutlu yaşadılar gibi bir gerçeklik olmadığı için kimsenin hayatında Evet. kitap da o açıdan onu vurguluyor. O açıdan çok güzel. Yani bence devamlı niteliğinde yazılan kitabın da bir sonunun olduğunu zannetmiyorum. Ben bu yazarın bir sonla bitirdiğini düşünmüyorum. İkinci kitap Evet, da ben de bence yine sanmıyorum. böyle bitiyor. Çünkü hep böyle yani. Hep böyle oluyor. O açıdan çok hayatın içinden yani gerçekten içeriden yazılmış bir metin. Bir de şu cümlesi var, ben bunu buraya almışım. Oradakiler gibi düzgün ve güzel bir eviniz olmayabilir. Tam da bu yüzden buradan edindiğiniz fırsatları değerlendirip kendi yerinizi bulmanız çok önemli.
Ya bu kendi yerinizi bulmanız üzerine kafa yormuş gerçekten. Ve fırsatları değerlendirme. Aslında her şeyi söylüyor. Tilda'nın bütün taktiğini, sisteminde uyguladığı her şeyi söylüyor. Elimdeki malzeme bu. Ben bu fırsatlardan bunu yapabiliyorum. Yerimi bulmaya çalışmalıyım. Yani burada da bu cümlede sanki bütün kitabı özetlemiş gibi neredeyse. Evet, dediğimiz gibi aşk da burada hiçbir şekilde ilaç, travmanın ilacı olarak sunulmuyor. Almanya'nın biraz işte eğitim ve üniversite burslar olmasına rağmen yine de o sınıfsal geçişlerin kolay olmadığını çok güzel bir şekilde, çok da böyle çok iğnelemeden ama bir şekilde bahsetmiş ondan. Hani yoksulluk sistemler için bir şey. Son olarak hani şöyle tamamlamak istiyorum ben. Senin biraz önce söylediğin şeyle de çok bağlantılı. Aslında dünya geneline baktığımızda çok büyük bir kısmının önüne altın tepsiyle sunulmuyor hiçbir şey. Hı Yani hı. senin de önüne, ben senin hayatını az çok biliyorum. Hani senin de önüne hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Benim de önüme hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Yani bazı şeyler, bazı kapılar kadersel olarak açıldı önümüzde. Hani kısmet oldu, nasip oldu ve oldu. Bazı şeyler belli şeyleri fark etmemizle ve onlarla ilgili hani adımlar atmamızla oldu. Ama netice itibariyle kitaptaki bu vurgu bence çok iyileştirici. Yani senin o biraz önceki alıntın hani hayattaki yerini bulmayla ilgili olarak. Yani zaten çok az insanın önüne bazı fırsatlar aileden gelen belki bazı fırsatlar altın tepside sunuluyor. Ama çok büyük bir grup insan bu dünyada kendi gayretiyle ve kendi varoluşuyla ve kendi el yordamıyla, kendi arayışıyla, kendi gayretiyle bir şeyleri buluyor ve belli fırsatları değerlendiriyor ve gayret ediyor ve bir noktada kendi hayat inşasını sürdürüyor ve devam ettiriyor. Bence buradaki bu hayat inşasını devam ettirme gayreti ve motivasyonu bu kitapta çok değerliydi ve çok önemliydi. Onun için gençlerin bunu sevmiş olması ve bu kitaptan ilham alıyor olması bence çok kıymetli. Yani Hı hı. gençler için böyle bir mesaj kurgulayabilmek ve bunu bu kadar etkileyici bir çerçevede sunabilmek bence yazarın en büyük başarısı. Hiç kolay değil. Şu dönemde özellikle hiç kolay değil. Öyle. Bunun üzerine çok güzel bir alıntı daha var. İşlerin ne kadar çabuk değişebileceğini, iyi yönde atılan bir adımın ardından tam tersi istikamette bir o kadar güçlü bir gerileme gelebileceğini biliyordum. Hı hı. Hayatta tam böyle bir şey. Yani bir geriliyorsun, bir ileri gidiyorsun ama mutlaka bir şey geliyor. Evet. Güzeldi. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel aydınlanmalar yaşadım. Yine değişik bir kitap seçmişiz. Evet. Tebrik Ben ediyorum teşekkür bizi. ederim. Yine senin masaya koyduğun kitaplardan biriydi. O açıdan çok güzeldi. Gerçekten yine güzel seçmişiz. Konusuna göre seçtik aslında çok. Konuyu da aslında şahsen ben bu kadar tam olarak böyle duymamıştım sen anlattığında. Daha çok kardeş dinamiği üzerinden bir kitap olduğu düşüncesiydi. Aslında kardeş dinamiğinden çok daha ötede bir içerik olduğunu fark ettik. O Hı açıdan hı. gerçekten keyifli ve güzeldi. Ben de çok mutlu oldum yani okumaktan, bu kitapla karşılaşmış olmaktan, bu yazarla karşılaşmış olmaktan ben mutluluk duydum. Bu güzel bir şey. Ben teşekkür ederim. O zaman kitaptan son bir cümleyle programımızı sonlandıralım. Sadece bazen hayal ediyorum ve hayal ederken insan bunu güzelleştirmeli demiş. Siz de hayallerinizi bari güzelleştirin arkadaşlar. Bakarsınız gerçek olur. Görüşürüz. Hoşçakalın.